İyi akşamlar, merhabalar. Modern Orta Doğu seminerlerinin bu dönemki 10 haftalık serisinin 6. haftasındayız bugün. 6. haftada Suriye'ye uzanacağız. Geçtiğimiz hafta Irak'taydık. Irak'ta 1958 darbesini gördük. Iraklı milliyetçi subayların bu haftada yine Arap milliyetçisi subayların Suriye'deki darbeler silsilesini, darbeler dönemini göreceğiz ve arkasından da Esad ailesinin, Esad hanedanının yönetime geldikleri 1970 Baas darbesini göreceğiz. Oraya giden süreci işleyeceğiz. Oraya giden süreci işlerken de üzerinde özellikle duracağımız birkaç tane tarihsel nokta var. Bir tanesi Halep yakınlarındaki Mercidabık Savaşı'na Yavuz Sultan Selim'in 1516'da Suriye'yi Osmanlı topraklarına katmasından itibaren başlayan süreç 4 asır ve 2 yıl devam etti. Bunun arkasından 1918 yılında Arap isyanı başarıya ulaştı. Şerif Hüseyin'in oğlu Emir Faysal, yanında elbette İngiliz subayları başta Arabistanlı Lawrence olmak üzere Ekim 1918'de Şam'ı ve Halep'i ele geçirdiler. Burada Mustafa Kemal Paşa'nın da içinde olduğu 4. Ordu'yu yenerek geriye püskürtmüştü ve Suriye Osmanlı topraklarından ayrılmıştı. Mondros'ta bu hukuki zemine de kavuşmuştu. Arkasından Sevr ve Lozan. Dolayısıyla Suriye Osmanlı Devleti'nin elinden çıktı 4 asır arkasından ve Sykes-Picot Anlaşması'yla 1916'da Suriye'yi Fransızlara söz verdiği için İngilizler Emir Faysal'ı da çıkarttılar Şam'dan ve Halep'ten. Dolayısıyla Emir Faysal kaçmak durumunda kaldı. Fransızlarla ufak bir çatışmaya girdiler ve onun arkasından kaçmak zorunda kaldı. Irak'ta Irak kralı olarak taşkıydı. Onu geçen hafta üzerinde durdu. 1920'de de Cemiyeti Akvam'ın manda yetkisi vermesiyle Filistin'de bir İngiliz mandası kuruldu. Aynı şekilde Suriye'de de bir Fransız mandası kuruldu. Bu Fransız manda yönetimi 1945-46'ya kadar devam edecek. O arada Suriye içerisinde kompartmanlar arasında çatışmalar dönemi. Yani Sünni Araplarla Nusayri Araplar arasında, Dürzilerle Hristiyan Araplar arasında veya Hristiyan Araplarla Sünniler arasında bir seri çatışmalar dönemi var manda döneminde. 1936 yılında yani Hitler'in güçlendiği ve Kara Avrupa'sında artık Almanların bir tehdit haline geldiği dönemde Fransızlar Orta Doğu'daki ve Afrika'daki sömürgelerinde de ufak ufak geri adımlar atmaya başladılar. Bu geri adımlardan bir tanesi de 1936'da Suriye'de kağıt üzerine bağımsızlık verdikleri dönemdi. Bağımsızlık Fransız parlamentosunda onaylanmadı. Fakat Suriyeliler bu dönemden itibaren ilk kez kendi başbakanlarını atamaya ve kendi devletlerini kurmaya başladılar. Sonra hızlı bir şekilde Hitler güçlenecek, savaşa girecek, 1939'da savaş başlayacak ve arkasından Fransa'yı işgal edecek. Fransız işgali döneminde 1941'e kadar Hitler kontrolündeki Fransa'nın üzerinde hükümran olduğu bir Suriye yönetimi var 39-41 arasında. Fakat onun arkasından İngilizler İran'da yaptıkları gibi 41'de, Irak'ta yaptıkları gibi Raşidelik İlhani hükümetine aynı şekilde Vichy dönemi Fransa'sını da Suriye'den çıkartacaklar. Fakat kağıt üzerinde yine Fransız askerlerinin bir bölümü Suriye'de kalmaya devam edecek ama savaş bittikten sonra Mayıs 1945'ten sonra İngilizler Fransızları da Suriye'den çıkartacaklar. Aynen Sovyetleri de İran'dan çıkarttıkları gibi ve bunun arkasından da artık yavaş yavaş Suriye kendi bağımsızlığını eline alacak 45-46 döneminden itibaren ve son Fransız askerleri de 46'da ülkeyi terk edecekler. Fakat bundan sonra çok yoğun bir darbeler, karşı darbeler dönemi başlıyor Suriye'de. 1946 ile 56 yıllar arasında toplam 20 ayrı kabine var. Onun üzerinde askeri darbe var birbirine karşı. Şükrü El Kuvvetliler, Edip Şişekli'ye karşı, Edip Şişekli, Hüsnü Zaim'e karşı, Hüsnü Zaim öbürüne karşı. Dolayısıyla böyle bir seri darbeler dönemine giriliyor. 10 yılda 20 hükümet. Yani 20 darbe demesek de 20 ayrı yönetim oluyor. Ve bu istikrarsızlığın arkasından Arap milliyetçiliği içeride güçleniyor. Baas güçleniyor. Michel Eflak ve Selahattin Elbitar'ın öncülüğünü yaptığı Baas güçleniyor. Ve 1963 yılına geldiğinde net bir Baas darbesi geliyor. Bunun arkasından Selahattin Bitar Suriye Başbakanı olarak görev yapacak. Fakat bunlar Baas'ın daha mutedil tarafı 1963'te darbeyle gelenler. Baas'ın daha radikal tarafı yani daha askeri kanadı. Onların malum bir sivil kanadı var, bir askeri kanadı var. Daha radikal askeri kanat 1966'da General Salah Cedid önderliğinde sert bir darbe yapacaklar ve artık askeri Baas diktatörlüğü başlamış olacak 1966'da. Fakat sular yine durulmayacak. 1970'e gelindiği zaman Salah Cedid'in devlet başkanı olduğu Suriye'de Savunma Bakanlığı'nı yapan Hafız Esad. Salah Cedid de bu arada Laskeli'dir, Nusayri'dir. Hafız Esad da Laskeli ve Nusayri'dir. Bunlar ordu içerisinde Fransızlar döneminde de kuvvetlenen Hristiyanlarla birlikte, Dürzilerle birlikte kuvvetlenen azınlık pozisyondaki etnik topluluklara mensuplar. Sünni Araplar daha ziyade ticarette ve siyasette güçlü ama güvenlik aygıtlarında bilhassa ordunun içerisinde Dürziler, Nusayriler ve Hristiyan Araplar daha ön planda ve darbeyi de bunlar yapacaklar. 66'daki Salah Cedid darbesi arkasından 1970'te Savunma Bakanı Hafız Esad'ın kanlı olmayan darbesiyle Hafız Esad devlet başkanlığı yetkilerini de üstlenecek ve bunun arkasından 1970'ten şimdilik 2024'e kadar 54 yıl süren Esad hanedanı başlamış olacak. 2000'de Hafız Esad ölecek. Oğlu Beşar el-Esad gelecek. 2000'den 2024'e kadar şimdilik 24 yılda Beşar
Beşar Esad dönemi devam ediyor. O arada Şam Baharı olduğu 2000-2001 yıllarında bir liberal açılım dönemi. Arkasından Türkiye ile yumuşama dönemi geldi. 2004-2011 arası. Bunun arkasından da meşhur Arap Baharı ve Suriye İç Savaşı başladı ve bundan itibaren Suriye bambaşka bir rotaya girdi. Bunları detaylı bir şekilde işleyeceğiz birazdan içeride. Herkese selamlar.